Türkiye, sahip olduğu her bir köşeyle farklı bir hikaye anlatır. Yüksek dağlardan derin vadilere, her adımda farklı bir dünya keşfederiz. Her zaman uzaklara gitmek gerekmez. Bazen bildiğini sandığın bir yer seni en çok şaşırtan olur. Manisa'daki Sülüklü Göl de böyle bir yerdi. Yağmurla başladım. Sisin içinde kayboldum. Doğayla baş başa kaldım. Ve bu yolculuğun her anını seninle paylaşmak istiyorum. Ben Kara Kampçısı. Hazırsan başlayalım. Asfalt yoldan ayrıldığımda hava çoktan kararmaya başlamıştı. Yol çamurluydu ama nereye gittiğimi biliyordum. İnce bir yağmur çiseliyordu. Arabada yalnızdım. Sadece Mia vardı yanımda. Etrafta çıt çıkmıyordu. Sadece tekerleklerin çamura girip çıktığı o ses. İşte o an dedim ki bu kamp sıradan bir kamp olmayacak. Sülüklü Göl'e vardığımda ilk iş çadırı ve tenteyi kurdum. Yağmur biraz daha hızlandı. Hava da gittikçe soğuyordu. Mia'yı arabada bıraktım. Üşümesini istemezdim. Zaten bu kamp biraz kendimle baş başa kalmak içindi. En azından ilk başta. Sülüklü Göl'deyiz bu hafta. Aslında dün kar vardı sıkıntı ama ne yazık ki bugün erimiş. Biz de Sülüklü Göl'e gelelim dedik. Çok bilindik bir yer zaten. Ki etraftan sesleri muhakkak duyuyorsunuzdur. Başka kamp yapan insanlar da var. Bugün buradayız kızımla. Şimdi biraz geldiğimizden beri hafiften bir yağmur var. Birazdan çıkartırım onu da. Çıkarttığım zaman şimdi yaramazlık yapacak. Göle girecek. Ben onu biliyorum, ıslanacak, sonra üşüyecek. Şimdi bir kahve içeyim. Biraz dinleneyim. Şu yağmurun tadını çıkartayım. Haftanın yorgunluğu var. Hafta içi çalışıyoruz. Sonrasında yemeğimize geçeriz yavaş yavaş. Her zaman olduğu gibi.
Evet, Mia Hanım'ı da göstereyim size. Mia, sen? Ne yapıyorsun kızım? Birazdan alacağım seni kızım. Çok yağmur yağıyor. Tamam bebeğim. Bekle. Aferin benim kızım. Göldeydim. Beni kazlar karşıladı. Sadece onların sesleri vardı. Tentemin altına geçtim. Yağmurun sesini dinlerken şehirden ne kadar çok uzaklaştığımı bir kez daha hissettim. Sonra sis çöktü. Gölün karşı kıyısı görünmez oldu. Sis perde gibi her şeyi içine çekti. Soğukla birlikte zaman da yavaşladı. Doğanın en saf hali tam da o an yaşanıyordu. Yağmur durunca Mia'yı dışarı çıkardım. İkimizin de karnı acıkmıştı. Pratik bir akşam yemeği hazırladım. Hazır döneri ısıttım, lavaşa sardım. Sıcacıktı, sade ama o an için mükemmeldi. Gel kız. Gel kızlar sana gel. Ateşi yaktım. Mia gel. Göl kenarında alevlerin titrek ışığında gökyüzünü izledim. Bulutlar hızla geçip gidiyordu. O an zaman durmuş gibiydi. Ne yapıyorsun kızım orada, gel. Gel, kızıyorlar sana, gel. Bu anı kaçırmak istemezdim.
Bir hızlandırılmış video çektim. Görüntüler gerçekten harikaydı. Aferin sana. Neden göle giriyorsun sen kızım? He? Madem böyle titriyorsun, neden giriyorsun sen? Baba sözü dinlemiyorsun. Tamam. Tamam, geçti kızım. Gece olunca çadıra geçtim. Mia battaniyesine kıvrıldı, ben de tulumun içine. Soğuktu ama sessizlik, göl kenarındaki o huzur her şeye değdi. Gerçek bir kamp gecesi tam olarak böyle bir şeydi. Kızım buraya gel. Ne yapıyorsun orada? Oraya da çıkma. Sen oyun mu yapıyorsun sen? Sabah başka bir yüzünü gösterdi göl. Hava açıktı. Güneş ışıkları suya vuruyordu. Her şey sakindi, huzurluydu. Mia ile biraz vakit geçirdim. Sonra göl kenarında oturup sadece etrafı izledim. Küçük bir kahve, sıcak bir tost. Basit ama anlamlı bir başlangıçtı. Mia?
Her kampın bir sonu var. Toplanmaya başladım. O sırada yürüyüş grupları göle doğru gelmeye başladı. Artık yalnız değildim. Ama o sabah yaşadıklarım, o his hep bana ait kalacak. Toplanma vakti gelmişti. Çadırı, tenteyi, tüm eşyaları yavaş yavaş topladım. Sessizliğin yerini insan sesleri almaya başlamıştı. Ama buradan içimde başka bir sessizlikle ayrıldım. Doğa bazen hiç beklemediğin anda sana bir şey öğretir. Bu kamp bana sade bir hayatın bile ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. Eğer bir gün sessizliğe ihtiyacın olursa belki yolun bu göle düşer. Ben Kara Kampçısı. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.